Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video çekeceğim. Bu videomda sonbahar için güzel bir kroşe hırka modeli olacak. Evimde böyle bir sürü mohair ipim vardı. Şu tavşan tüy ipim. Bunu 2 kat yaptım. Şunlar mohair iplerim ve 2 tane de Nako Paris ipim var. Evde bir sürü bu şekilde sarma ip almıştım önceden ve çok da uyguna almıştım o zaman. Elimde kaldı, ne yapacağımı bilemedim. Dedim ki ben bunları değerlendireyim, kendime güzel bir sonbahar hırkası yapayım. Dedim aynı zamanda da video çekeyim çünkü yapımı çok basit. Parçalar yapıp birleştireceğiz. Bu iplerin aynısını bulmanız zaten mümkün değil. Sadece şu ikisini bulabilirsiniz. Fakat bunların bir standardı yok. Ne kalınlık olarak aynısını bulabilirsiniz, ne de renk olarak aynısını bulabilirsiniz. O yüzden bunlarda marka falan veremeyeceğim. Markası da yok zaten. Bunlar bazı iplikçilerde satılan sarma ipler. Şimdi peki biz diyeceksiniz, biz nasıl ölçüyü tutturacağız? Aslında çok basit bir yöntemi var. Şimdi onu anlatacağım size. Ondan önce uygun gördüğüm tığ kalınlığı 4,5 milimetre. Hepsi için, bütün kalınlıktaki ipler için uygun olduğunu düşündüm ve bu tığla yapmaya karar verdim. Şimdi size ölçüyü anlatayım. Daha önceden giydiğim bir hırkayı kendime ölçüt olarak belirledim. Bu hırkamda motifimin eni ve boyu şu şekilde kaç olmalı diye kendi kafamdan bir hesap yaptım. Burada 2 parça kullanacağım hırkamda. Yani şöyle göstereyim. Ön yüzeyde 2 parça kullanacağım şu şekilde. Burada ölçüm 20'ye 20 çıktı. Dedim ki bir parçamı 20'ye 20 ya da daha büyük yapabilirim. Örerken buna karar verdim kaç santim olması gerektiğini. Siz de kendi bedeninize göre ön parçanızın, ön karenizin kaç santim uzunluğunda olduğuna karar veriyorsunuz. İpinizin kalınlığının hiçbir önemi yok. O uzunluğa ulaşana kadar aynı yöntemle sürekli örüyoruz zaten. Sizin sıranız fazla olur, benim az olur ya da sizin sıranız az olur. O önemli değil. Önemli olan bir parçaya kaç santim yapacağınıza önceden karar vermeniz. Ben bu şekilde karar verdim. Benim motifimin boyutu 23 santim civarlarında oluştu. 25 diye planlamıştım başta. Hani böyle bol, geniş dursun istedim. Fakat bu sefer de kolda aynı motifi kullanacağım. Kol çok geniş olmasın dedim. En iyisi 23. 23 iyidir. Onda karar kıldım. Kollardan hala emin değilim. Belki böyle ne denir, balon kol tarzında da yapabilirim ya da motifte kullanabilirim. Şu an tam karar vermedim. Şimdi başlayalım dilerseniz. İlk rengimle başlıyorum. Orta kısmı kahverengi kullanmayı tercih ettim. Tekrar söylüyorum, sizin ipinizin kalınlıkları hiç önemli değil. Önemli olan şuradan ölçtüğümüzde ulaşmak istediğiniz uzunluğa ulaşmanız. Ben kaç sırada yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra örerek ben istediğim uzunluğa ulaşmışım. Sizin ipiniz daha ince ise belki 10-11. sırada istediğiniz uzunluğa ulaşırsınız. O yüzden ip kalınlığı hiç önemli değil. İpinize uygun bir tığ belirleyip, yaptığımız şey aynı zaten, sürekli aynı şekilde ilerleyeceğiz. Aynı şekilde öreceksiniz ve genişleteceksiniz. Şimdi ortadan başlayalım. Sihirli halka yapıyoruz şu şekilde. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. İpimizi çekiyoruz. Doluyoruz. 2 zincir atıyoruz. Bu kısmı eğer bilmiyorsanız yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Sonra bir zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yapacağız. Başını doladık. 2 seferde kesiyoruz. 1, 2. İkinci trabzanımı yapmış oldum. Üçüncü ve dördüncü. Yani toplamda zincirimizle beraber 4 tane olacak. 1, 2, 3, 4.
Şimdi bir zincir çekiyoruz burada. Bir zincir. Tekrar aynı şeyi yapacağız. Başını doladım. 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 4. Biraz sıkayım. Şimdi birinci zincirimiz şurada. Birinci dörtlüğümüz burada. İkinci dörtlüğümüz burada. Şu an belli olmuyor renkten ötürü ama ördükten sonra o bir zincirlik boşlukları bulacağız. Tekrar araya bir zincir. 1 2 3 4 tane ikili trabzan. Bir zincir daha. Son dörtlüğümüzü yapıyoruz. 1 2 3 4. Bir zincir çekiyoruz ve sıkıştırıyoruz. Sıkıştırdıktan sonra şu zincirimizi görüyorsunuz. Şurada bir zincir var. En üsttekine başını dolamadan karşıya geçiriyoruz. İpimizi alıp 2 ilmeği de içinden geçiriyoruz. Pardon, burayı tekrar göstereyim. Şu sondaki zincirin en üstünden karşıya geçiyoruz. İpimizi alıp ilmeklerin içinden geçirip ilmek kaydırma yapıyoruz. Evet, orta kısım bitti. Bir tane fazladan zincir çekiyorum. Bunu düğümüm sıkı olsun diye yapıyorum. Biraz uzun bir ip kesiyorum. Ve düğümü çıkartıyorum. Sıkılaştırıyorum. Şimdi boşluklarımızı bulalım. Bakın şurada bir boşluğumuz var. O bir zincirlik yerler. Şurada bir boşluğumuz var. Bu boşluklara batacağız şimdi. Buradan başlayalım mesela. İkinci renge geçelim. Bu motiflere granny square diyor yabancılar. Yani karemiz. Karemizin ikinci rengindeyiz. O bir zincirlik boşlukların birine tığımızı geçiriyoruz. İpimi ben böyle biraz uzun bırakıyorum ki örerken araya onu da katayım ve sağlam olsun diye birazcık uzun bırakıyorum. Şimdi ipimi çıkardım. Yine 2 zincirle başlıyoruz. Başını doladım. Bu arada şunu araya saklayarak ilerleyeceğiz. Şimdi toplam zincirle beraber 4 tane ikili trabzan olacak. 3 4 2 zincir. 1 2. Aynı yerden devam ediyorum. Başını doladım. 1 2 3 ve son 4. Ben buraya ne yaptım? Şimdi yuvarlak bir şekle kareye dönüştürmeye çalışıyoruz. O yüzden artık köşe yapmaya geçtik. Bu birinci köşemiz olacak. İkinci köşemize geçerken ikinci o boşluğu bulduk. Burada başına zincir falan çekmiyoruz. Başına dolayıp direkt karşıya geçeceğiz. Bu aralarda zincir yok. Zincir nerede var? Sadece şu köşelerde var. Bir kanattan diğer kanada atlarken kesinlikle zincir çekmiyoruz. Başını doluyoruz. Direkt
Bu arada sakladığımız ipi de alalım alttan. Devam edelim. Buraya direkt hemen 4 tane ikili trabzan. 2 3 4. İkinci köşemizi yapıyoruz. 2 zincir. 1 2. Tekrar 4 tane ikili trabzan. 2 3 ve 4. Bakın iki köşemiz oluştu. Diğer iki köşeyi de yapıp geliyorum ben aynı şekilde. Evet, 4 tane köşemi oluşturdum. Şimdi karşı ile birleştireceğim. Yine ilmek kaydırma yapacağız. Şu zincirin en üstündekine bakın 1 2 üçüncüye şöyle ilmeğimizi çekip çıkartıyoruz. Yine bir tane fazladan zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Sonra da sıkıştırıyoruz. Evet. Bundan sonrası basit. Artık köşemizi oluşturduk. Bundan sonra aynı şeyi yapacağız sürekli ve genişleteceğiz. Üçüncüyü de göstereyim size. Evet, şimdi üçüncü rengimde ne oldu? Ne yapacağız? Şuradan köşe yapmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde bu şekilde iki kanatlı köşeler yapacağız. Şu ortalara da tek kanatlı alanlar yapacağız. Yani buraya sadece 4 tane dörtlü trabzan, pardon 4 tane ikili trabzan. Buraya ise köşelere ise 4 tane 4 tane ikili trabzan, 2 zincir, 4 tane ikili trabzan daha. Bu şekilde arta arta gidecek. Mesela şuradan başlayalım. Nereden başladığınızın hiç önemi yok. Herhangi bir yerden ipimizi çıkartıyoruz. 2 zincir. Başını doladık. 3 tane daha ikili trabzan yapacağız. Bu da sonuncusu. Evet, buraya tek kanatlı bir 4 tane ikili trabzan yaptık. Köşeye geçiyorum şimdi. Zincir falan yok. Başını doluyoruz. Atladık. İpi de bu arada içeriden gezdiriyorum. Şimdi köşelerde ne yapıyorduk? 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu ikincisi. Üç ve 4 tane ikili trabzan yaptım. Köşeyi dönmem lazım. 2 zincir çekiyorum arada. 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Evet, köşeyi döndük. Buradan başladık. Köşede iki kanatlı trabzanlarımızı yaptık. Burada tekrar tek kanat, iki kanat, tek kanat, iki kanat dolaşıp geliyorum. Birleştirmesini de göstereyim. Yine son şuradaki zincirin en üstündeki ilmekten ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve sıramız bitti. Yine bir tane fazladan zincir çek. İpini kes ve çekip sıkılaştır. Üçüncü sıramız da bitti. Şimdi ne yapacağız? Bakalım şöyle bir. Köşelerde yine iki kanatlı dönme yeri yapacağız. Arada iki zincir var. Bakın artık ne oldu? Burada iki tane boşluk var. Yani buraya iki ayrı kanat, tekrar köşe. İki ayrı kanat, tekrar köşe. Yapacağımız hep aynı şey. Bunu yaptıkça sürekli genişleyecek. Biz neredeyiz şu anda? Açık pembedeyiz. Bir sonraki rengime geçtiğimde bakın iki farklı kanat. İki tane tekli kanat yapmışım.
Bir sonraki sırada 3 tane. Bu şekilde arta arta büyüyecek. Bundan sonrasını anlatmaya gerek yok. Hep aynı şeyi yapıyoruz. İstediğimiz ebasa gelene kadar genişletiyoruz. Evet, motiflerimi ördüm. Tamamını öremedim henüz ama gövde kısmının birleştirmesini yapacağım. Şöyle bir sıkıntı yaşadım bu süreçte. Boz kahveyle örerken yanlışlıkla koyu kahve siparişi vermişim. İpim bitmişti. İade de etmek istemedim. Vakit kaybetmek istemedim. Elimde 2 tane boz kahve var. Bunları kollarda kullanacağım. Bunları ayırıyorum. Tam şu anda elimde 8 tane var. 4 tane açık kahveyle örülmüş. 4 tane koyu kahveyle örülmüş. Şimdi bunları gövde için birleştireceğim. Şimdi ipimizi ister bu renk ister bu renk seçin, fark etmez. Şöyle şuraya sabitliyorum. Düğüm atıyorum şuraya bir yere. Tabii gözükmeyecek şekilde. İpimi sabitledim. Şimdi köşelerden itibaren birleştireceğim. Şurada boşluk var. Tam köşedeyiz. Şu boşluktan karşıya tığımı geçirdim. Karşı kenarın boşluğuna da geçirdim. Şu ipimi bu tarafa alayım. Sonra karşı tarafa geçirdim. İpimi çekiyorum. Şu şekilde. Bir zincir. Tekrar aynı yere ipimi çekiyorum. Bir seferde kesip sık iğne yapıyorum. Köşe olduğu için buraya 2 kere batmış olduk. Şimdi şöyle ipimi bu tarafa alayım bir dakika. Şu şekilde karşılıklı tutarak, kaydırma yapmayarak, sıkı iğneler yaparak devam edeceğiz. Biraz yakınlaştırayım. En üstteki zincirin altından 2 tane ip olacak burada. En üstteki başağın üstünden şu şekilde ikisinden de geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Tek seferde kesiyorum. Yandaki başağa geçtim. Karşı taraf. İpimi çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Devam. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle düz halini göstereyim. Evet. Biraz uzaklaştırayım. Bu şekilde şöyle yukarıdan ortadan sık iğne ile devam ederek bitireceğiz. Her yerin birleştirmesini, kolu ya da gövdeyi bu şekilde yapacağım. Sadece omuzlarda yarıya kadar sık iğne yapacağız. Yarıya kadar birleştirme yapacağız. Oraya gelince anlatacağım size. Evet, şimdi burayı birleştirdim. Şu köşelere geldiğimizde buraya 2 kere konuşamadım. Köşeye geldiğimizde 2 tane aynı yere sık iğne yapıyoruz. Sonra ben şöyle kenarını sık iğne ile geçtim. Şimdi burası sol ön parça. Yarıya kadar ördüm. Burası bizim boğazımıza denk gelen nokta. O yüzden burayı arka parçayla birleştirmeyeceğim. Şurada omuz için yine arka parçayla birleştirme yapacağım. Arka parçayı alayım şimdi. Çevireyim arkayı. Bu arada önden ya da arkadan birleştirme yapmanızın çok da bir farkı olmuyor. Ve çaprazlama renkler kullanıyorum ama siz tabi aynı renkleri tercih edebilirsiniz. Bu arada nereye kadar ördüm? Tam şu orta noktadan yukarı doğru çıktım. Birazcık kenarına geldi. Yani bir iki
ne diyeyim, 1 santim yanına denk geldi. Birleştirmeyi de ona göre tam karşısına gelecek şekilde yapmam gerekiyor. İlmek tutturucu dikme işlemini kolaylaştırıyor. Çünkü kaymayı bir nebze olsun engelliyor. O yüzden ben bu dikiş işlemlerinde büyük motiflerde tercih ediyorum. Yani çok şart mı değil tabii ki. Şöyle. Bakın buraya boynumuz denk geleceği için burayı dikmiyorum. Geri kalan kısmı, omuz kısmını dikeceğim. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Karşılıklı üst ilmekleri tığımıza geçirip sık iğne yapıyoruz. Ben şimdi gövde kısmını tamamen birleştirip son halini size göstereceğim. Dikkat etmeniz gereken boyun kısmındaki açıklık. Ona dikkat edeceğiz. Onun dışında çok da önemli bir şey yok. Kolların birleştirmesini de aynı şekilde yapacağız. Önemli olan burada sadece bu kare motiflerin boyutları. Onu siz ayarlıyorsunuz. Bir de bu boyun kısmına yaptığımız açıklık. Yani onun dışında dikkat etmek gereken çok da bir şey yok. Kare köşeleri, motifleri yaptığımızda gerisi çok basit. Evet. Hırkamın gövdesini diktim. Bakın şuralar, koltuk altları ve sırt hepsini diktim. Ben böyle parçalarımı çaprazlama bir şekilde tercih ettim ama tabii ki tek renk de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bir de şu kıyılara sık iğne geçtim. Yani şu dikimi yaptıktan sonra şöyle dolaştım bir sıra. Eğer ki şu yaka kısmı açık oldu diyorsanız birazcık daha kapatabilirsiniz kendi bedeninize göre. Şuradan bir ip yapacağız. Bağlama ipi. Kolları da birleştirdikten sonra buraya dikeceğiz. Aslında şu alt kısmı birleştirmeseydim işim daha kolay olabilirdi kolları dikerken. Ama bu şekilde de çok zor olmayacak. Bu şekilde yelek olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi geçip kolları yapalım. Sonra da en son birleştirmiş halini size göstereceğim. Evet, şimdi ben büyük oranda tamamladım. Sadece size anlatacağım şeyler kaldı. Dikişimi yaptım. Kameram düşüyordu. Arka taraftan bu şekilde yan yana çaprazlama olacak şekilde renkler bu şekilde diktim. Nasıl dikildiğini daha önce size göstermiştim. Önden de aynı şekilde diktim. Kollarımı ilk olarak böyle 1, 2, 3, 4 tane yan yana getirdim. Ortadan diktim. Sonra yandan diktim. Sonra bunu böyle alttan katlayıp yine arkadan diktim. En son olarak da şuraya diktim kol kısmına. Onu zaten size göstereceğim ilerleyen dakikalarda. Burada diğer kolum bekliyor. Onun dikişini göstereceğim. Şuraya bir tane ip yaptım. Diğer karşısındaki ipin de yapımını video çekerken göstereceğim. Onun dışında zor bir tarafı yok. Eğer motiflerinizi bitirmişseniz örmesini, ben videonun başında motif sayısı olarak 12 diye hesaplamıştım. Niye öyle bir hesap yaptım hiç bilmiyorum. 16 tane motifinizi bitirmişseniz dikimi zaten çok kolay. Şimdi ben size şu bağlama ipini nasıl yaptığımı göstereyim. Evet, şimdi tam bu iki motifin dikildi orta kısmın tam ucuna ipimizi öreceğiz. Ben ipimi buraya düğüm attım, tutturdum. Şimdi tam dikişin karşısından şuradan
ipimi geçiriyorum. Bu duruyor tığda. Tekrar yan tarafına batıp bir ip daha çıkarıyorum. Bu şekilde ikili öreceğiz. İlk önce birincisini örüyoruz. Onu elimizle tutuyoruz. İkincisini örüyoruz. Birincisini tekrar tığya takıyoruz. Takamadım. Taktık. Birincisini örüyoruz. Tutuyoruz. İkincisini tekrar tığya geçiriyoruz. 1 2 1 2. Bu şekilde daha kalın ve tok bir örgü ortaya çıkıyor. O yüzden ben genelde bu yöntemi tercih ediyorum. Bakın güzel tok bir örgü oluşuyor. Düz zincir çekmektense çok daha şık gözüküyor. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar örüyorsunuz. Kurdele atacak uzunlukta olmalı. Şurada bir hata yaptım. Bir dakika. Bu şekilde. Şimdi sona geldim. Birincisini, ikincisinin içinden geçiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Kesiyoruz. Biraz da düğüm atılacak uzunlukta şöyle bir ip kesiyoruz. Bunu çekip sıkıştırıyoruz. Sonra ucuna bir tane de sağlam olsun diye şöyle bir düğüm atalım, sıkıştıralım iyice. Ondan sonra da bu ipi de kesiyoruz. İpimiz hazır. Şöyle göstereyim. Evet. Bu arada motifleriniz yamuk yumuksa, bu kadar düz durmuyor diyorsanız sorun sizde değil. Zaten olması gereken o. Ben hepsini ütüledim. Bu arada içeriden ütüledim. O yüzden böyle düzgün duruyor. Ama benimkiler de ördüğüm zaman böyle yamuk yumuktu, yani onu da söyleyeyim. Şimdi sıra geldi bu motifleri birleştirmeye. Şimdi 4 taneyi yan yana getiriyoruz. Şuradan ve şuradan olacak şekilde ilk olarak birleştiriyorum. Sonra diktiğim motifi ikiye katlayıp bir de alttan dikişini yapacağız. Yaptığımız şey yine aynı olacak. Bu arada dikme ipi olarak her zaman aynı rengi kullanıyorum. Yani işte burada açık kahve var, açık kahve kullanayım falan demiyorum. Hep aynı renkle birleştirmesini yaptım. Zaten çok renk kullandığım için yeterince karışık. O yüzden dikiş ipini hep aynı yerde aynı renk tercih ettim. Şimdi mesela ben bunu bir yere sabitleyeyim ve başlayayım. Mesela şuradan başlayalım. Yakınlaştırayım. Şimdi şuraya bir yere ipimi düğümleyeceğim. Şimdi şöyle yukarı doğru çıkacağım. O yüzden şöyle yan tutmak daha kolayıma gelir. İkisini böyle arka arkaya getirdim. Şu köşelerde daha önce de söylemiştim. Şu köşelerde 2 tane birleştirme yapıyorum. Sonra tek. Şimdi şu üstleri karşılıklı tığa geçirerek devam ediyoruz. Evet, şöyle açıp göstereyim. Evet, bu şekilde dikişimi tamamlayayım. Sonra size göstereyim. Bu ikisini birleştirdim. Şimdi bu ikisini
karşıya doğru devam edeceğim. Şurada 4 taneyi birbirine tutturmam gerekiyor. Onu da karşılıklı ayarlayacağız. Tam köşelere denk geliyor zaten. Şu şekilde çaprazlama yaparsak bir tane böyle, bir tane de bu şekil. Evet, şimdi karşıya devam edebiliriz. Evet, dikey ve yatay olarak diktikten sonra ikiye katlıyoruz. Ve bu açıklığı dikiyoruz. İki uç açık kalacak. Bir tarafı gövdeye monte edeceğiz. Diğer taraf ise kolun çıktığı yer olacak. O yüzden iki tarafı dikmeden sadece şu bölümü birbirine dikeceğim şimdi. Diktiğim kol burası. Bu şekilde tutturdum ilmek tutturucularla. Dikmesi kolay olsun diye şu şekilde. Şimdi bunu bu şekilde dolaşacağım ve hırkamız bitecek.